Bir anda kavradığı ellerimi kendine doğru çekti. Sargıyı araladığında avuçlarımın içini gördü. Nasıl unutmuş olabilirdim bunu? Nasıl böyle bir hata yapmıştım? Köpekleri kurtarmak için çıktığımız çatıda ellerimden hızla kayan halat neden olmuştu avuçlarımdaki bu yaralara. Az önce beni hatırladığını söyleyen bu çirkin, yoksa beni o gece mi görmüştü diye düşündüm korkuyla. Nasıl oldu bu yaralar diye sorduğunda sakallı Celal'le bakışmamızı yakalayan Tevfik öğretmen sakladığımız sırra ortak olduğunu kanıtlayarak söyledi yalanını. Boks derslerinde oldu. Boks mu? Şu yumruklarla yapılan. O da boks kelimesini ilk duymasıyla benim sorduğum sorunun tıpatıp aynısını sormuştu. Tuhaf bir şekilde rahatsız olmuştum, tiksinmiştim onunla aynı soruyu dahi paylaşıyor olmaktan. Şimdi de Tevfik öğretmene kilitlenmişti. Geçen müsabakada kavga çıkaran bu herife şimdi de nasıl dövüşmesi gerektiğini mi öğretiyorsun müdür bey? Rahat bir nefes aldım. Beni hatırladığı tek yerin müsabaka olduğunu anladığımda. Ama şimdi de Tevfik öğretmenin başını derde sokmak üzereydim. Nasıl dövüşmesi gerektiğini öğretmiyorum. Nasıl dövüşmekten kaçınması gerektiğini öğretiyorum memur bey. Çirkin bir süre daha Tevfik öğretmene ve bana baktıktan sonra tehdidini ortaya koydu ayrılmasından hemen önce. Dikkat et kendine müdür. Bu takımın başında sen varsın, seni tanırız. Bir sonraki oyununuz yine Rumlarla. Ortalığın böylesi karışık olduğu bir zamanda onlarla bir sorun daha yaşanırsa ben sorumlu olmam. Ceza aldığım bir önceki müsabakada Rum takımıyla kavgayı başlatan bana savuruyordu tehdidini. Ama cezasını Tevfik öğretmene kesmeye niyetliydi belli ki. Herkese ait olan bu yuvada bir zamanlar bu kutsal kente sahip olan Doğu Roma İmparatorluğu'nun torunlarına kesmek istedikleri cezaların bahanelerini Tevfik öğretmen ve mektep üzerinden yaratmak istiyorlardı belli ki. Rumlarla çıkan her kavgada kolayca kışkırtabiliyorlardı insanları birbirlerine. Futbol ekmeklerine yağ sürüyordu adeta. Ama bunu asayişi sağlama adı altında yaparak aklıyorlardı bir de kendilerini. Geceleri sokağa çıkmaya yasağını koyanlar da Rum ve Türk çeteleri adı altında yarattıkları, daha önce kimsenin görmediği, tanımadığı tuhaf kalabalıklarla komşuyu komşuya kindar etmeye çalışanlar da onlar olmalıydı. Bunun başka bir açıklaması olamazdı. Biri ya da birileri tarafından geçen sene bilerek isteyerek değiştirilmişti tüm zaptiye memurları. Al yanaklı tüm zaptiyeler ortadan bir anda kaybolup da yerlerine küf tutmuş kalplerinin yüzlerine yansıdığı bu çirkin gibileri geldiğinde başlamıştı. Şehri sinsice sarmaya başlayan kaos. Şimdi kendisi gibi çirkin olan bu kirli oyuna müsaade etmeyecektim. İstediği canavarımı bir kez daha ortaya çıkarmasına asla izin vermeyecektim. Yanımızdan ayrılmaya başladıklarında her gün beni bu saatte mektepten almaya gelen Karabaş'la karşılaşmaları istediğim en son şey oldu. Karabaş az önce yaşanan her şeyi hissetmiş gibi önce hırladı, sonra da dişlerini göstererek hızla çirkinin üstüne doğru koştu. Karabaş'ı fark ettiğimde yapma diye sesleniyorken çirkin ayağıyla göğsünün altındaki boşluğa bütün gücüyle tekmesini savurdu. İt kurusu. Yakında yeniden yakalatacağım hepinizi. Acı içinde inledi Karabaş'ın küçük bedeninden çıkan büyük çığlık. Tekmenin gücüyle yerden havalanıp ağacın gövdesine sertçe çarptı. Vücudumdaki tüm kan bir anda beynime sıçradı. Çirkine doğru hızla yöneldiğimde Ali, Celal ve Mösyö Ravel sıkıca tuttular kollarımdan. Bıraksalar ellerimle yakaladığım çirkinin boğazını son nefesini verene kadar bırakmayacağımı biliyorlardı. Karabaş iniltiler içinde koşarak uzaklaştı. Bana bakmaya bile fırsat olmadı. Çirkine ulaşabilmek için kollarımı kavrayan ellerden canhıraş kurtulmaya çalışsam da bir türlü başarılı olamadım. Kendisine doğru hamle yaptığımı gördüğünde üstüme doğru yürümeye başladı yine. Ne o? Şimdi de zaptiye mi döveceksin? Yapacaklarımdan korkan Ali ve Celal daha da sıkmaya başladılar tuttukları kollarımı. Sabri sakın. Çirkin aynı yerine ilişti. Ağzından yayılan koku yine burnuma dokundu. Sıkmaya devam ettiğim çenem ve titremeye devam eden burun deliklerim püskürmeye hazır bir volkan gibiydi. Hadi davran.
İdam edileceğini bile bile sultanın askerine mi saldıracaksın yoksa? Zorluyordu beni tüm gücün hala kendisinde olduğunu kanıtlamaya çalışarak. Göz beyazlarım kırmızıya dönüşmek üzereyken fark ettim Tevfik öğretmenin bana baktığını. Yüzümü kara çıkartma, kefil oldum sana sözü kulaklarımda yankılanmaya başladığında çenem hafifçe çözüldü. Kırmızı renk gözlerimden ağırca çekildi. Boyunduruğunu kabul ettiğimi düşünen çirkin sırıtarak uzaklaştı. Ayağımı denk almam gerektiği ifadesini her daim koruyarak. Ben ise içimde kavrulan bu acıya engel olamıyordum bir türlü. Karabaş'ın karnına inen tekmeyle çıkardığı o ses kafamın içinden uzaklaşmak bilmiyordu. Kaçtığı yöne doğru koşmaya başladım. Kendisini ambara sokan insanlardan bir kez daha nefret etmişti belki de. Gerçi onun kalbi nefreti taşıyabilecek büyüklükte değildi. Öyle olsa beni kabul etmezdi hayatına. İnsanoğluna karşı duyduğu tek bir duygu vardı artık. Korku. Pera, Celal ve Ali ile birlikte Karabaş'ı bulabilmek için günlerce Dersaadetin her bir sokağına, her bir köşesine bakmaya devam ettik. Ama yoktu. Bulamamıştık onu. Gitmişti çoktan. Tevfik öğretmen merak etme korkusundan kaçtı, saklandı. Kendince her yerin güvenli olduğunu hissettiğinde geri dönecektir elbet sana diyerek rahatlatabilmişti içimi bir nebze de olsa. Niye öğretmenim? Niye bana kefil oldunuz? Benim gibi bir ipsizi korudunuz diye sorduğumda bana verdiği cevabı hayatım boyunca unutmayacağımı biliyordum artık. İnsan kaybetmek kolay oğul. Kazanmak zor olan.